Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok kolay çok şık bir patik yapacağız. Ben patiğimde pudra pembe ve gri olmak üzere iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Ayağı saran, çok rahat, kullanışlı bir model. Patiğimizin tabanı, topuk bölümü, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler olabilir. Daha büyük yapmak isteyenler, bakın şurada ajurlarımız var. Buraya büyük yapmak isteyenler 2 sıra ajur fazla yapabilir. Ben daha küçük 35, 36 numara yapmak istiyorum diyenler varsa da buraya 2 ajur eksik yapabilir. Bu şekilde patiğin boyutu ayarlanır. Hanımlar, hemen patiğimize başlayacağız. Kaç numara yapacak olursak olalım başlangıç sayılarımız aynı. Bilek bölümünden gri ipim ile patiğime başlıyorum. 56 ilmek olarak gri ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım, bir miktar. 56 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 56 adet ilmek atalım gelelim. 56 ilmeğimi attım geldim hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Bir düz bir ters lastik uygulaması yapacağız bu bölümde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla bir ilmek düz, bir ters. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm geldim. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Biz ilk arka yüzde lastikte bir sıra örmüş olduk. Ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Bakın, bir düz ilmeğimi düz örüyorum. Tersimi ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Lastik örgüde ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Lastikte ikinci sıramız tamamlanacak. Arka yüze döneceğiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra ön yüze devam edeceğiz. 4, arkada yapacağız 5. Bu şekilde toplamda 15 sıra yapacağız hanımlar. Ben bu bilek bölümüne 15 sıra lastik ördüm. Dileyen daha uzun da yapabilir. Daha çok bot patik tarzı görünür. Dileyen daha kısa da yapabilir. Normal patik tarzı da olur. Dediğim gibi ben 15 sıra ördüm. Şimdi patiğimizin bilek bölümünü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 15 sıra lastiğimi ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Pudra pembe ipim ile artırmalarımıza, modelimize başlayacağız. Şimdi pembe ipimi ekleyeceğim hanımlar buraya. Öncelikle şöyle ilk ilmeğimi örerek başlıyorum, renk geçişi olduğu için. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra gri ipimi keseceğim hanımlar. Şöyle ucunu öncelikle şu pembeye bağlıyorum. Siz kesmeye edebilirsiniz. Çünkü burun kısmına geldiğimizde griyi tekrar kullanacağız. Videoda ipler elime dolanmasın diye ben kesiyorum bu nedenle. Şöyle gri'mi kestim. Şimdi hanımlar, ilk 2 ilmeğimi ördüm. Bu aşamada bakın, şu yanlarda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Tam ortadaki 4 ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapacağız. Şimdi yanlara 26 ilmek haroşa öreceğiz. 26 buraya, 26 buraya, 52. Ortada da 4 ilmeğimiz var. Sağından ve solundan artırma yapacağız. 56 oluyor. Öncelikle ilk 26 ilmeğimi haroşa öreceğim. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlk 26 ilmeğimi düz örüyorum. 4 oldu. Şu iplerin ucunda gizleyerek götürüyorum. Bakın 5. ilmeğim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ilmek haroşamı düz ördüm. Şimdi bakın, artırma yapacağız. Şöyle ipimi şişime doluyorum.
Ortaya 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bu ortadaki ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. 4 ilmekten sonra hemen bakın şurada ikinci kez artırmamı yaptım. Kalan 26 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Şimdi geri dönüyoruz, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Yandaki 26 ilmeğimi yine haroşa öreceğim. Artırdığımız ilmeklerimizi de haroşa öreceğiz hanımlar. Bakın haroşa olarak, yani düz olarak arka yüzde ilmeklerimi örüyorum. Bakın artırdığım ilmeğimi de düz ördüm, haroşa düştü. Ortadaki 4 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ve 4. Diğer artırdığım ilmeği de düz, yani haroşa ördüm. Kalan ilmeklerimi de sıra sonuna kadar örüyorum. Sadece ortadaki 4 ilmeği ters örüyoruz. Kalan ilmekler haroşa örülüyor. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Bakın ortada bir tane ajurumuz oluştu. Yani 2 ilmek birden artırdık. 56 ilmeğimiz vardı. 58 ilmek oldu. Şimdi yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bu defa kenara 26 değil. Çünkü bir önceki ajuru haroşa örmüştük. 27 ilmek öreceğiz. Yani bakın ortadaki 400 ilmeğin yeri belli. Bu ortadaki 400 ilmeğimize kadar öreceğiz hanımlar. Her defasında saymaya da gerek yok. Ortadaki 400 ilmeğin sağından ve solundan artırmalar yapıyoruz çünkü sadece. Evet, bakın ortadaki 400 ilmeğime kadar geldim. Tekrar ipimi şişime doladım. 4 ilmek düz öreceğim. 3, 4 ve tekrar ipimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi yine haroşa örüyorum. Evet. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde de yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Haroşa olarak. Hanımlar, arka yüzde ilmeklerin hepsi haroşa örülüyor. Sadece ortada artırma yaptığımız ilmeklerin arasında kalan 4 ilmek ters örülüyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar arka yüzde ilmekleri örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi burada 2 tane ajurumuz oluştu. Ortadaki 4 ilmeği sağından ve solundan artırma yaparak bu bölümü yapacağız. Burada 2 tane ajurumuz var. Biz bu işleme bakın burada 4 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. Şimdi ön yüzde tekrardan 4 ilmeği sağından ve solundan artırma yapacağız. Üçüncü ajurumuz olacak. Arka yüzde ilmekleri yine öreceğiz. Ön yüzde tekrar dördüncü kez aynı işlemi yapacağız. Ortadaki 400 ilmeğin sağından ve solundan artırma yapacağız. Burada 4 tane ajurumuz olacak. Bu şekilde örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, şurada bakın 4 tane ajurum olana kadar artırmalarımı yaptım. 4 ajur burada, 4 de diğer tarafta. 8 ilmek arttı. İlmek sayımız 56 ilmek vardı. 64 ilmeğimiz oldu. Şimdi artırmalara şu şekilde devam edeceğiz. Şurada bir ayrım bölümü var. Öncelikle hanımlar, bu aşamada ortadaki 400 ilmeğim var. Bakın bu 400 ilmeğime kadar olan ilmeklerimi öncelikle öreceğim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine haroşaya devam ediyorum. Ortadaki 4 ilmeğime kadar öreceğim.
Bakın bu 4 düz ilmeğime geldim. Tekrar artırmamı yapıyorum. İpimi şişime doladım. 2 ilmek düz öreceğim. 1, 2. Burada 4 ilmek sağa ve sola ikişer ikişer ayrılıyor. Bakın hanımlar bu şekilde. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi tekrardan ipimi şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi de düz ördüm. Tekrar bakın 4 ilmeği tamamlamış olduk. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada 3 tane artırma yapmış olduk hanımlar. 67 ilmeğimiz oldu böylece. İpimi şişime doladıktan sonra kalan ilmeklerimi yine haroşa olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu bölümde artırma yaptığım ilmeğim dahil artırma yaptığımız ilmekler de yine haroşa örülecek. Bakın ilmeklerimi örüyorum artırdığım ilmeğe kadar. Buralar normal haroşa olduğu için biraz hızlı örüyorum hanımlar. Anlatılacak model detay yok burada. Bakın artırdığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Arada 2 ilmeğim var. Artık bu ikişer ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Bu 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğin ortasında artırdığım ilmek. Bunu da düz öreceğim bakın. Bunlar da araya haroşa örgü olarak düşecekler. Tam bu orta bölüme. Bunu da düz ördüm. Tekrar bu 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ajurumu yani artırdığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerimiz yine sıra sonuna kadar haroşa örülecek. Yapacağımız işlem bu hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde artırmalarımızı yapacağız. Şimdi artırma yaptığım ilmeğime kadar öreceğim. Her defasında ilmek saymıyorum. Bakın şurada artırma yaptığım ilmek. 2 düz ilmeğin şu önündeki ilmeğe kadar yani şuraya kadar öreceğiz. 2 düz ilmeğe kadar. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra 2 düz ilmeğimize kadar olan ilmekleri örüyoruz. Yine hiç atlamadan gidiyorum hanımlar. Göstermek istiyorum buraları. Daha net anlaşılsın diye. Yine haroşalı bölümleri hızlıca örüyorum. Bakın 2 düz ilmeğime kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi 2 düz ilmeğe geldim. Bu 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırma yapıyoruz. Bakın ipimi şişime doladım. 2 düz ilmeğimi düz ördüm. Hemen ardından ipimi şişime doladım. Tekrardan bir önceki sırada artırdığımız ilmek arka yüzde haroşa örmüştük. Bunu da yine düz haroşa ördüm. Tekrar bakın yandaki 2 düz ilmeğimize geldik. Artırma yapıyorum. Sağından ve solundan artırma yapacağız. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Artık dörder dörder artırmalar olacak. 2 düz ilmeğin bakın şu ilk 2 düz ilmeğin sağından ve solundan artırma yaptık. Buradaki 2 düz ilmeğin de yine sağından ve solundan artırma yaptık. Böylece ilmek sayımız 4 ilmek birden artıyor. 2 ilmekten sonra artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. İlmeklerimizi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine yapacağımız işlem şu. Artırdığımız ilmekler dahil yanlardaki ilmekler ve ortadaki ilmekler hepsini düz yani haroşa öreceğiz. Sadece ikişer ilmek var. Sağında ve solundan artırma yaptığımız. Sadece bu ikişer ilmek. Bakın yerleri belli. Hemen buradaki. Sadece bunlar ters örülecek. Diğerleri haroşa. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Yine aynı şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Şimdi burada hanımlar yanlarda haroşalarımız var. Bakın şurada da ilk 2 düz ilmeğimiz var. Bu 2 düz ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde şu 2 düz ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örüp gelelim. Bakın bu 2 düz ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Yine bu düz ilmeğin hemen önüne ipimi şişime doladım. Artırmamı yaptım. 2 düz ilmeğimi örüyorum.
Hemen ardından tekrar ipimi şişime doladım. Aradaki ilmeklerim haroşa bakın. Aralardakileri haroşa ördüm. Diğer 2 düz ilmeğime geldim. Hemen bunun önüne artırmamı yapıyorum. 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamızı yapacağız. Kalan ilmekleri haroşa öreceğiz. Bu şekilde şu 2 düz ilmeğin arasındaki haroşalı ilmek sayıları da artış gösteriyor hanımlar bu şekilde. Artırma işlemi böyle devam edecek. Artık artırmaları 2 düz ilmek burada, 2 düz ilmek burada. Bu düz ilmeklerin sağından ve solundan yapacağız. Ve kalan ilmekler haroşa örülecek. Arka yüzde de yine tamamı haroşa örülürken sadece bu 2'şer ilmek arka yüzde ters örülecek. Bu şekilde patiğimiz devam edecek. Hanımlar, ben bu patiğimi bu şekilde ne kadar ördüm? Pembeli bölümü söylüyorum. Şu ajurları bakın, ilk başlangıçtan itibaren ajurlarımızı sayacak olursak ben buraya toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ajur yaptım. Şu boydan. Toplam ajur sayım 13. 13 ajur olana kadar yaptım ve toplamda şişimdeki ilmek sayım 99'a ulaştım. Bu aşamada sizler daha büyük yapacağım, 40-41 numara yapacağım diyenler varsa buraya 13 sıra değil de 15 sıra, yani 2 sıra daha fazla ajur yapabilirler. İlmek sayısı 8 ilmek daha artacaktır. Yok, ben daha küçük yapacağım, 35-36 numara örmek istiyorum diyenler varsa da buraya 2 ajur eksik yapabilirler. Yani 11 tane ajur yapabilirler. Böylece ilmek sayınız 99 değil de 91 olacaktır. 8 ilmek azalacaktır. Patiğin boyutu burada ayarlanıyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ajurlu bölümünü, artırmalı bölümünü ayak numaralarımıza göre örelim, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ben artırmalı bölümü tamamladım ve geldim. Burada 13 tane toplam şuradan itibaren ajurum, yani artırmam oldu. Şişimdeki toplam ilmek sayısı da 99. Artık bu aşamada pudra pembemi kullanmayacağım. Gri ile devam edeceğim. Eğer ki burada gri'mi kesmeseydim burada gri ile örmeye devam edecektim. Kestiğim için tekrar gri ipimi ekliyorum. Artık ilmeklerimizi gri ipimiz ile örüyoruz. Hemen ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra pembeyi kullanmayacağım. Pembemin ucunu şöyle kesmeden önce griye düğümleyelim hanımlar, patiğimiz sökülmesin. Buraya 2 tane düğüm attım. Şöyle pembemi kesiyorum. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz hanımlar. Gri ipimiz ile artırma falan yapmayacağız. Tamamını normal haroşa öreceğiz. Şu iplerin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar 99 ilmeğimizi, artık sizin kaç ilmeğiniz varsa, benden eksik ya da fazla yaptıysanız artırmaları değişecektir. Sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde tekrar dönüp düz öreceğiz. Bir diş haroşa düşecek. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş tekrar edeceğiz. 3. Bu bölüme toplamda gri ipimiz ile 5 diş haroşa öreceğiz. Yani 5 sıra. Bu şekilde bu bölüme 5 sıra haroşa örelim. Ardından birlikte tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, buraya gri ipim ile 5 diş haroşamı ördüm geldim. Şimdi burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. İlmek ayrımı şöyle yapılacak. Benim burada 99 ilmeğim var. Buruna 9 ilmek ayıracağız hanımlar. Sizin kaç ilmeğiniz olursa olsun burun kısmına 9 ilmek ayırıyoruz. Toplam ilmek sayısından, yani 99'dan buruna ayırdığım 9 ilmeği çıkartıyorum. Geriye 90 ilmeğim kalıyor. Kalan 90 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 45'er ilmek düşüyor. Taban ayrımı ilmek sayınız kaç olursa olsun böyle yapılacak. Toplam ilmek sayısından 9'u çıkartın. Kalan sayıyı da yanlara eşit paylaştırarak 2'ye bölerek ilmeklerinizi ayıracaksınız. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için bakın ön yüzdeyim. Bu ilk kenardaki bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 45 adet ilmeğimi öreceğim. Sizin buraya kaç ilmek düşüyorsa o kadar sayıda ilmek örmeniz gerekiyor. Kaç ilmek oldu burada? 3, 6, 9, 10. Şimdi buraya 45 ilmeğimi örüp geliyorum. Evet, buraya 45 adet ilmeğimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bakın şeklimiz de böyle daha net belli oldu. Patiğimizin burun kısmı için tam ortaya 9 ilmek daha öreceğim. Yine haroşaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımız anda şu sol kenarda da 45 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmekten sonra tekrar geri döndüm. Bu taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak. İlk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 9 ilmeğimi öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Tekrar geri dönüyorum. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Hanımlar taban 13 ilmek olacak. 13 olana kadar da her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 9 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenardan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Şimdi de 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Şimdi tabanda 13 ilmek var. Artık 13 ilmek ile kesimler başlayacak hanımlar. Şimdi 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesim yapacağım. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte kenardan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Geri döndüm. Hep 12 ilmek öreceğiz. 13'te kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yine kenardan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. Yine ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de yandan alarak ikisini kesiyorum. Evet, tabanımız hanımlar 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Bakın, taban böyle olacak. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda beşer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Sağ ve solda şu uçlarda son beşer ilmek kalacak. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, bakın şu iki yanda beşer ilmeğim kalana kadar patiğimin tabanını ördüm geldim. Hemen şu 5 ilmeği şişime alacağım. Şimdi tekrar kesimlerimiz devam edecek. Bu aşamada yine ipimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Şu tabanda, şu son 5 ilmek hariç tabanda son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Bakın, tabanımızda son 2 ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeği örerken şu kenardan da bir ilmek alıyorum. Üçünü bir kestim. Bu kenarda 4 ilmek kaldı. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar şu yandaki ilmekler hariç tabanda 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bu 2 ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kesiyorum. Kenarda 4 ilmek kaldı burada da. Tekrar geri döndük hanımlar. Yine aynı işlemi yapacağız. Şu tabanda son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bu 2 ilmeği örerken yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Bu kenarda 3 ilmek kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Şu tabanda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmekle birlikte yandan da bir ilmek alarak üçünü bir kestim. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. Yine şu tabanda son 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Bakın, şurada 2 ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımızda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü kestim.
Yanlarda ikişer ilmeğimiz kaldı. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü bir kestim. Bakın bu kenarda son bir ilmeğimiz kaldı. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi aldım. Yine tabanda son 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alarak üçünü bir kestim. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Hemen ikinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Bakın burada da 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile yandaki son ilmeği de aldım. Üçünü bir kesiyorum. Yeniden geri döndüm. İlk ilmeğimi aldım. İkinciyi ördükten sonra şurada da 2 ilmek kaldı. Bununla birlikte yandaki bir ilmeği de aldım. Üçünü kesiyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Tığım ile şöyle burada 3 ilmeğim var. Şöyle bu 3 ilmeğin üçünü bir alıyorum. Üçünü bir şöyle topladım. Buraya bir zincir atıyorum. Artık patiğimizin şu taban bölümünü bitirdik. Bakın görüntümüz şöyle. Şimdi tığlama tekniğiyle arkayı kapatacağız. Patiğimi şöyle ters çeviriyorum. Şöyle ikiye katladım burayı. Hanımlar şimdi hem tığlama tekniğiyle sık iğne yöntemi kullanarak bu karşı hem benden taraftaki işlem bir de benden taraftan bir de karşı taraftan kenar ilmek yerlerine şöyle batarak ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Burada karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine gireceğiz. Böyle sık iğne tekniği ile arka bölümü birleştireceğiz. Çok sıkarak yapmayalım bu sık iğnemizi hanımlar. Gergin durmasın topuk bölümü, rahat olsun ayağın arkasında. Bu şekilde. Pembe gri olan yerleri gri ile yaptım. Arkada iz görünmesin diye şu bölümde. Pembe olan bölümlerde de pembe ipimi kullanacağım. Şöyle pembe ipimi ekleyeceğim buraya. Şu ilmeğin içinden hemen gri ipim beklesin. Şöyle pembe ipim ile bir ilmek çıkaracağım. Şöyle bir tane de zincir oluşturuyorum. İpimin ucunu şöyle aldım. Evet. Şimdi pembe olan yerlerde pembe ipimi kullanarak şöyle gri ipim beklesin. Tığlamaya devam edeceğim. Bakın pembe kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Şöyle tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Tığlama tekniğine pembe ile devam edeceğiz. Şu gri ipi de aradan yürüterek götürelim hanımlar. Çünkü son gri yerlere geldiğimizde gri ipimizle tığlamayı tamamlayacağız. Bu şekilde son kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu arka birleştirme işlemini yapalım gelelim. Evet, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tığlamamı yaptım. En son buraya da 2 tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen bu bilekteki başlangıç ipimiz var bir de. Bitiş ipimiz de burada. Bu iplerimi şöyle gizleyeceğim hanımlar. Şöyle zincir tekniğiyle tekrar bir düğüm atacağım buraya. İyice sıkı olsun, sağlam olsun, açılmasın diye. Böyle sıkılayarak şey yapıyorum, gizliyorum iplerimin uçlarını. Evet, patiğimizi böylece tamamladık hanımlar. Hemen düz tarafını çeviriyorum. Bakın patiğimizin arka bölümü bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok temiz, düzgün bir görüntüsü var. Şöyle patiğimiz görüntü itibariyle bu. Hemen makine yağmada giydireyim, birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay bir model oldu hanımlar. Gayet kullanışlı, ayağa saran bir patik. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet, modelimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Çok güzel, çok şık. Gayet renkleri de uyumlu oldu diye düşünüyorum. Sizler dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Bakın tabanımız. Patiğimizin topuk kısmı böyle. Diğer kenarımız. Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.